Merhaba herkese. Bugün konumuz kendin olmak. Kendimiz olamıyoruz. Neden olamıyoruz? Buna biraz bakacağız. Kendi olmak ne demektir? Kendi olmak, kendi istediği yaşamı yaşamak demektir. Ama hiçbirimiz bunu yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Buna bakmamızı istiyorum. Şimdi hepimiz bir aile içinde büyüyoruz. Bazen anne baba, bazen anneanne babaanne bizi yetiştirmiş oluyor. Bazen daha başkaları. Her kim bizi yetiştirdiyse yetiştirirken bizim kişiliğimizi şekillendiriyor. Ve bize ne söylüyor? Henüz daha çok küçüğüz, bebeğiz. 3-5 yaşında ortalarda dolaşıyoruz. Onu yapma, onu elleme, onu kırma. Bazen onu öyle yaparsan seni sevmem kadar giden tehditler duyuyoruz. Ve böylece kendimize bir kişilik kalıbı geliştiriyoruz. Bu aslında kendi kişiliğimiz değil. Belki biz o sırada o şeyi ellemek istiyoruz, kırmak istiyoruz ya da dışarıda koşmak istiyoruz. Ama çeşitli engeller var hayatta. Bununla karşılaşıyoruz. Ve bu engellerle karşılaştığımızda daha çocukken şöyle bir kalıp geliştiriyoruz. Eğer bunu yaparsam beni sevmeyecekler. Bunu yaparsam beni azarlayacaklar. Bunu yaparsam bana kızacaklar. Böyle böyle kendi içsel kişiliğimizin üstüne bir sürü engel, kalıp koyuyoruz yani. O zaman ben aslında şöyle yapmak istiyorum ama böyle davranayım. Şöyle yapmak istiyorum ama böyle davranayım diye. Gençlik çağında da böyle. Arkadaşlarımla gitmek istiyorum, gezmek istiyorum, içmek, eğlenmek istiyorum. İşte ailem diyor ki içme. Ailem diyor ki gece yarılarına kadar sokakta kalma. Ailem diyor ki işte erkeklerle ya da kızlarla ilişki kurma. Kız arkadaşın olamaz, flörtün olamaz, şu olamaz, gece çıkamazsın, bu saatte gelemezsin. Kalıplar, kalıplar ve daha sonra gençlikte başlıyor bu sefer yalanlar söylemeye. Evet arkadaşlarıyla geziyor ama eve gezmiyorum diyor. İçki içiyor, içmiyorum diyor. Sigara içiyor, içmiyorum diyor. Ne oldu? Dışarıdan tamamen bambaşka bir kişilik geliştirdi kendine. Toplumun, ailesinin, anne babasının kabul edeceği, onunla gurur duyacağı bir kişilik ama içeride o kişi aslında o kişi değil. Ve daha büyüdüğümüzde de bu böyle devam ediyor. Bir iş yerine giriyoruz, o iş yerinin kalıplarına uygun bir şekil veriyoruz kendimize. Bir topluma giriyoruz, bir mahalleye taşınıyoruz, o mahallenin örfü, geleneği neyse ona uygun bir kalıp geliştiriyoruz kendimize. Toplum baskısı dedikleri şey de buna giriyor. Aslında başörtülü olmayan ama o mahalle öyle istediği için başörtülü gezen danışanlarım var mesela biliyorum. Ne oluyor? Aslında kişinin içi öyle değil ama dışarıdan öyle kabul gördüğü için öyle davranmaya başlıyor. Şimdi ne oldu? Kendi olamadı. Hiç kimse kendi olamadı. Ama bu dönemde artık bu yeni enerjilerde hepimizin bu kalıpları, bu kabukları sıyırıp kendimizi ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ben neysem o olmalıyım. Bu enerji alanım için çok önemli. Çünkü başkalarına göre şekil aldığımda sürekli yalan söylemiş oluyorum. Ve yalan benim enerji alanımı bozan bir şey. Gittin mi diyorlar, hayır gitmedim. İçtin mi, hayır içmedim. Ne oldu? Kendi gerçeğimin dışında şeyler söylüyorum. Enerji alanımı bozuyorum, titreşimimi bozuyorum. Yalan benim titreşimimi aşağıya çekiyor. Kendime büyük kötülük etmiş oluyorum. Ve zaten de bunları söylerken onların istedikleri kişilikmiş gibi yaşarken hiç de mutlu hissetmiyorum aslında. Aslında ben olduğum şeyi ortaya sermek istiyorum. Ben böyleyim demek istiyorum. Böyle beni kabul edin demek istiyorum. Ama kabul görmeyeceğim korkusu hep içimde. Ve bu kabul görmeyeceğim korkusu beni bu hale getiriyor zaten. En baştan beni sevmezler, beni dışlarlar, benimle alay ederler, beni istemezler, yalnız kalırım. Bakın bütün bu korkular yüzünden ben kendim olamıyorum. Doktor Erhan Özer'in çok güzel bir kitabı var, Kendin Olmak diye. Onu tavsiye ediyorum, alın okuyun. Ve artık herkesin kendi olma çabasını göstermesi gerekiyor. Bu kalıplarınızın farkına varın. Neden böyle davranıyorum? Neden onların istediği gibi davranıyorum? Ve hayatta bunu o kadar çok yaptık ki buna dönüp geçmişinize bakın. Mesela şu okulda okumak istediniz ama aileniz dedi ki hayır, o okulu bitirdiğinde para kazanamazsın. Doğru düzgün bir işin olmaz. Dolayısıyla şöyle bir okulda okumalısın. Onların istediği okula gittiniz. Kendiniz olabildiniz mi? Hayır. Onların istediği oldunuz. Bilmiyorum mühendis mi oldunuz, işte mimar mı oldunuz ama onların gözünde etiket olan
toplumun kabul göreceği, avukat mı oldunuz benim gibi, toplumun kabul edeceği, bu arada parantez için ben tamamen isteyerek hukuk fakültesine girmiştim ama sonradan yaşam amacımın bu olduğunu keşfedince bu tarafa yöneldim sevgiyle. Fakat bunu yapamamış olan birçok danışanım var. Yani onlar diyorlar ki ben şu olmak istiyordum ama şu oldum. O kadar acı verici ki bu. Yani bu hayata bir kez geliyoruz ve ne olmak istiyorsam içimden neyse o her neyse. Her şey olabilir. Marangozlukta olabilir. İçinizden gelen aşçılıkta olabilir. Sizi mutlu edecek olan şey olmalı. Yoksa kalıplara kısıldığınız toplum bu etiketi çok güzel kabul ediyor. Onun için ben bunu okumalıyım ve bu olmalıyım diye gittiğinizde bakın kişinin işi çok önemli. Çünkü işimize özel hayattan daha çok zaman harcıyoruz. Dolayısıyla orada benim sevdiğim bir işe gidiyor olmam, kendi içimden gelen şeyi yapıyor olmam o kadar önemli ki. Bunu yaşadığım için biliyorum. Ben 9 yıldır bir gün bile çalışıyorum gibi hissetmedim. Çünkü hayat amacımı buldum. İnsanlara dokunmak, onlara hayatlarına biraz katkıda bulunmak, bir nebze olsun şifa verebilmek beni o kadar mutlu ediyor ki ben çalışıyorum bile diyemem yani. Böyle olmalısınız. Hemşirelik geliyor olabilir içinizden ama size tutup mimarlık okutuyorlar. Sonra ömür boyu evet çok para kazanıyorsunuz, çok ünlü oluyorsunuz, çok iyi bir yere geliyorsunuz ama mutsuz oluyorsunuz. Ben her zaman şunu söylerim. Benim için mutluluk başarı değildir. Başarı mutlu olmaktır. Yani eğer kendi istediğim hayatı yaşıyorsam o zaman mutluyumdur ve o zaman başarılıyımdır. Bunun hiç etiketlerle, parayla, pulla, işte liderlikle, titrle alakası yok. Eğer kendimsem, kendi seçtiğim yaşamı yaşıyorsam bu kesinlikle çok büyük bir başarıdır. Neden? Çünkü bana bütün dayatılan bu baskıya karşı koydum ben. Kendi seçimimi yaptım, kendi istediğim hayatı yaşadım, kendi istediğim okulu okudum. Bakın o kadar acı şeyler oluyor ki sadece aile istemiyor diye kendi sevdikleriyle değil, ailenin istediği eşle evlenenler var. Sonra o hayata bakıyorsunuz ve diyor ki ben hayatımı ziyan ettim. Ben sevmediğim bir adamla evlendim. Ben mutlu değilim ve ben bu evliliğin içinden çıkamıyorum. Yıllardır böyleyim. Çünkü başkasını sevmiştim ama ailem onunla evlenmemi kabul etmedi. Bu onlara göre çok daha iyi bir damat adayıydı. Dolayısıyla ben annemi üzmek istemedim, babamı üzmek istemedim. Onların kabul göreceği bir evlilik yaptım. Ama ben bu eşi hiçbir zaman sevemedim. O kadar acı ki. Başka birinin seçimini yaşıyorum. Başka birinin bana dayatmış olduğu hayatı yaşıyorum. Bu bütün hayatınızı etkileyen kararlar bunlar. Hangi okulda okuduğunuz, hangi eşi seçeceğiniz yahut hangi şehirde yaşayacağınız. Mesela bazen başka bir şehirde yaşamak istiyor kişi. Ama gene ailem üzülmesin. Ben onları terk etmiş gibi olmayayım. Onlara karşı çıkmayayım. Yanlarından ayrılmayayım gibi kendini belli kalıplara mahkum ediyor. Kendi olmak şu demektir. Tamamen içimden ne geliyorsa ben bunu insanlara söyleyebilmeliyim. Bunun için kimseyi kırmam gerekmiyor. Sadece kendimi doğru ifade etmeyi bilmem gerekiyor. Kendini doğru ifade etmek iletişimde çok önemli bir şey. Bunu daha sonraki videolarda anlatmak istiyorum. Kendime not bırakmış olayım buraya size söylerken. Kendimi doğru olarak ifade ettiğimde karşı taraf beni anlayacaktır. Şunu çok önemsemeyin. Üzülecekler, kırılacaklar. Bunun altında sizin korkunuz var. Bunu görmenizi istiyorum. Üzülürlerse ne olur, kırılırlarsa ne olur? Kendimi suçlu hissederim. Ya da yalnız kalırım. Ya da kimse beni sevmez. Bakın geldiğimiz noktaya. Kimsenin beni sevmesi gerekmiyor. Ben insanlar beni sevsin diye yaşıyorsam eğer kendimi sevmiyorum demektir. Bunu fark etmeniz gerek. Eğer bu noktadaysanız kendini sevmekle ilgili bir videom vardı. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendimi neden sevmiyorum, kendimi nasıl severim diye. Eğer kendim olamıyorsam mutlaka altında kaygılarım var demektir. Karşı taraftan gelecek tepkilerle ilgilidir bu kaygılar. Yani o tepki evet gelecek. Ben şimdi kendim olacağım. Hayır, mimarlık falan okumayacağım. İşte hemşirelik okuyacağım dedim mesela.
Bu sefer ne oldu? Aile bana kızdı, küstü. Biz senin için iyi bir gelecek istiyoruz. Sen bunu anlamıyorsun. Ne yapacaksın hemşire olup işte bak ne kadar güzel doğru dürüst bir meslek var. Hemşireliği bu arada küçümsemiyorum. Çok kutsal bir meslek. Hele bu zamanda onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Sadece örnek olsun diye veriyorum. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Size bunu söylediklerinde siz sonunda peki madem onların istediği olsun diyorsunuz. Ve ne oluyor? Yanlış iş seçiyoruz, yanlış eş seçiyoruz. Kendi istediğimiz hayata hiçbir zaman yaşayamamış oluyoruz. Kendi olmak çok çok önemli. Şunu oynamaya çalışıyoruz. İşte bize küçükken öğrettiler. Cici kız ol, gülümse, uslu otur. İşte cici oğlan çocuğu ol. Uslu bir köşede otur. Hatta misafirliğe gidildiğinde yemek falan isteme sakın. Tamamen uslu davran. Oysa ki çocuk ne yapmak ister? O kalkıp koşup oynamak, yeni gittiği bir evdeki bir şeyleri karıştırmak. Çocuk yani kendi doğasını yaşamak ister. Ama daha küçükten başlayarak aile onu bir robota çeviriyor, bir muma çeviriyor. Orada otur, hiçbir şey isteme, uslu dur. Bizim yanımızda böyle olmak zorundasın. Ağlayamazsın, bağıramazsın. Ve sonuçta herkesin yani bu çocuklar sonuçta büyük insanlar oluyorlar ve onlar şu an bizim neslimizin çocukları. Çok kırık dökük karakterler oldular. Yani o kadar çok insanla çalışıyorum ki kendi olamamış olan hayatın içinde sıkışmış ve bulunduğu yerden çıkamıyor olan. Çünkü hala bu korkuları üzerinde taşıyor. Bu korkular nedir? Buna çok dikkatli bakmanız lazım. Eğer şöyle yaparsam böyle olur. Bakın bu sizi korkutan aslında zihniniz olasılıkları sayıyor. Siz önce bir kendiniz olmayı deneyin bakalım. Kendinizi güzelce ifade etmeyi. Ben şunu yapmak istiyorum. Şu şehirde yaşamak istiyorum. Yurt dışına gitmek istiyorum. Orada yeni bir atılım yapmak istiyorum. İşte lisan kursuna gitmek istiyorum. Şöyle böyle her ne istiyorsanız. Bunu bütün samimiyetinizle ve bunu yaptığınızda mutlu olacağınızı karşı tarafa söyleyerek. Çünkü bakın şu çok önemli. Sizi seven insan sizin neyle mutlu olacağınızla önemser. Bunu önemser. Yani şu ol diye size dayatmaz. O zaman dönüp anne, baba, hala, teyze, amca her kimse anneanne, babaanne onu yapma. Onu yapma çünkü toplum işte seni kınar ya da şu olur bu olur diyen insana diyebilirsiniz ki toplumu benden çok mu önemsiyorsun? Benim mutluluğum mu önemli? Yoksa toplumun ne diyeceği mi önemli? Yapacağı dedikodu mu önemli? El alem ne der kaygısı onları ve sizi yönetiyor bilinçaltından. Ne diyecekler? Öyle yaparsam ne diyecekler? İşte yalnız başıma bir eve çıkarsam hakkımda ne düşünecekler? Aman Tanrım gibi. O kadar saçma şeyler ki bunlar. Hepsi kendi olmamızı engelliyor bizim. Ama insan sadece kendi olduğunda mutlu olur. Şimdi hepinizin kendi olma yolunda hızla ilerlemesini diliyorum. Ve şimdilik herkese iyi günler diyorum. Hoşça kalın.